Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şu karşısı Brezilya'nın çıkış noktası. Gümrüğe geldim şimdi. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Brezilya'nın Paraguay sınırındayım, Iguazu'dayım. Şimdi buradan yürüyerek Paraguay'a geçeceğim ama önce şu caddeyi geçmem lazım. Önce Brezilya'dan çıkışımızı yapacağız. Daha sonrasında köprü var. Dostluk Köprüsü. Oraya yürüyerek geçeceğiz. Daha sonrasında da Paraguay'a bir aksilik olmadan gireceğiz. Anında Brezilya sınırı. Ne diyor? Pedestre, yani şu taraftan gidin diyor yürüyenler. Bayağı bir araç trafiği var. Araçla geçmek pek mantıklı değilmiş. Trafik oluyormuş. Bayağı zaman kaybediyormuşsunuz. En temizi yürüyerek geçmekmiş. Iguazu şehrine veda diyoruz. Ciudad del Este'ye geçiş yapacağız. Migrasyon bu taraf. Çıkışı buradan yapıyormuşuz ya. Yürüyerek girenler bu taraftan yapıyorlarmış çıkışı. Bu arkadaşların neden yürüyerek Bamde'ye geçtiğini birazdan anlatacağım. Önce bir çıkışımızı yapalım da köprünün üstünde anlatayım onu. Ben de onların peşine takıldım. Dedim herhalde şeyin üstündedir, köprünün üstündedir. Harita öyle gözüküyor çünkü, ama bu binadaymış. Sordum polise. Abla dedi ki yukarı çıkacaksın dedi. Brezilya'dan çıkışımı yaptım. Şimdi köprünün üstünden yürüyerek Paraguay tarafına geçeceğim. Bu arada hosteldeki çocuk şeyi söyledi. Bu benim önümde yürüyen bir grup vardı ya, onlar hiç imigrasyona uğramadan bam diye köprünün karşı tarafına yürüdüler. Bunun da sebebi, eğer günübirlik Ciudad del Este, yani Paraguay tarafındaki şehre gitmek istiyorsanız hiç imigrasyona, göçmenlik bürosuna uğramanıza gerek yok. Günübirlik oraya geçebiliyorsunuz ve geri dönebiliyorsunuz. Yani pasaportunuzu polislere göstermenize veyahut da mühür vurmanıza, ülkeye giriş çıkış yapmanıza gerek yok. Yani bu hostelde kalan çocuğun, daha doğrusu hostelde resepsiyondaki çocuğun söylediği. Çünkü karşı taraf free shopların olduğu alan. Vergisiz alışveriş yapabiliyorsunuz o kısımda. O yüzden oraya gidip alışveriş yapıp dönebilirsiniz. Ben de sağ tarafta bir yerde kalıyor zannettim. Bam diye yürüdüm. Meğerse yukarıda kalıyormuş. Öğrenmiş olduk. Burası da Parana Nehri. Şöyle göstereyim. Bayağı da genişmiş ha. Karşı tarafta Paraguay gözüküyor. Şuradan göstereyim. Karşı taraf Paraguay, şu an bulunduğumuz kısım Brezilya. Hemen ileride, nehrin ilerisinde Paraguay, Brezilya ve Arjantin'in kara parçalarının göründüğü bir nokta var. 3 ülkeden de bu kesişimi izleyebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Arjantin'de ücretsiz, Paraguay'da ücretsiz, Brezilya'da 50 real, yani 10 dolar gibi bir para alıyorlar. Gitmek istiyordum ben eğer ücretsiz olsaydı, ama 10 dolar da yani bir üçlü sınır göreceğim diye vermek istemedim açıkçası. Bir de dün çok yağmur yağıyordu. Dedim hostelde kal. Paraguay topraklarına adım attık dostlar. Aha da orada da Paraguay bayrağı var. Tırlar bekliyor. Şu ileride de aduana, yani imigrasyon var, göçmenlik ofisi. Oradan ülkeye girişimizi yapacağız. Daha sonrasında da umarım yağmur yağmaz ve bugün gezebilirim. Yani zaten kısıtlı vaktim var. Sabahtan beri yağmurun dinmesini bekliyorum sınıra gelebilmek için. Sağanak yağıyor. İnanılmaz bir nem var. Yağmur havası var yani. Nefes alamıyorsunuz, sizi boğuyor. Belli yani ya, havayı görünce diyorsun ki yağmur yağacak kesin yani. Bienvenidos Paraguay. Ülkeye giriş yaptım dostlar. Birazcık sıkıntılı oldu. Ruh hastası birine geldim. Pasaportumu alır almaz baktı Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Koydu kenarı, geç dedi, kenarda bekle dedi. Bir 15-20 dakika bekledim. Hiçbir şey söylemiyor, bir şey sormuyor. Ondan sonra diyorum ne oldu? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Paraguay. Diyorum ne oldu? Hiçbir şey söylemiyor. Bekle diyor. Bekledim. Arkamda Kanadalı turistler vardı. Beni görüyor, böyle somurtuyor zaten pasaportu gördükten sonra. Kanadalı turistler geldi. 32 dişini gördüm filan böyle. Şilililer geldi filan arkasından. 32 dişine gözüktü. Bekliyorum. En son baktı, telefon açtı bir yerlere filan bilmem ne. Çağırdı yanına. Nereye gideceksin? Kaç gün kalacaksın? Ne yapacaksın? Neden geldin? Ondan sonra nerede kalacaksın? Bana adres göster. Hepsini söylüyorum, gösteriyorum falan. Pasaporta bakıyor, inceliyor falan. Ya bir şey bulamazsın. Boş la pasaport. Görüyorsun yani. Bir kere baktın. İkincisinde aynı sayfalar yani. Neyi görmeyi bekliyorsun? 4 tane mühür var zaten.
Bak sen ikisinde Uruguay yazıyor, ikisinde Brezilya yazıyor. Baktı böyle ekrana bir şeyler yaptı filan. Birilerini aradı tekrardan. Neyse naz etti, mührü vurdu. 15 gün yazdı üstüne. Ha bir de bana şey diyor, kaç gün kalacaksın burada diyor. Planın ne filan, işte onları soruyor. Böyle 15 gün yazdı. Dedim niye 15 gün yazdın? Dedim 90 gün değil mi dedim Türk vatandaşlarının buraya gezme hakkı. Neden dedim böyle bir şey yaptınız? Sana dedi 15 gün verdim dedi. 15 gün ideal dedi. Bir şeyler söyledi böyle, çok anlayamadım orada. Dedim ama normalde dedim o 90 gün değil mi dedim. Dedim bak hani insanlara ben dedim bilgi vereceğim. Böyle böyle dedim, yalan söylemiş olmayayım, yanıltmış olmayayım insanları. 15 gün dedi, değişti o dedi. Dedim eyvallah. Yani sonra küfür edince neden küfretti oluyor? Ya neyse sövmeyeceğim ya. Yoksa var ya ağzımı bir açarım var ya, kimse susturamaz beni. Böyle piç kurularının bir tarafını kaldırıyoruz ya ülkecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu dışişleri mevzusunda birazcık vatandaşlarını kollaması lazım yani. Her yerde köpek muamelesi görüyoruz ya her sınıra gittiğimizde. Adam senin pasaportunu görünce istediği gibi bekletiyor. Yani soru sormasında değilim yani. Soru sorsun. Tavrındayım ben ya, tavrındayım. Tabii ki de bana ülkeye girerken soru soracak. Bu tavır ne ya? Kanadalı'ya gelince 32 diş gül, bize gelince kaçakçı muamelesi yap. Ya buraya gelenlerin de illa gibi boklar yemişlerdir yani. Onda da vardır bir sıkıntı da yani. Belli da işte, sırtımızda çanta var, kamp malzemesi var. 2 soru sorsa anlayacak zaten. Türkiye pasaportunu görenleri böyle köpek çekiyor ya, sinirleniyorum ya. Ülkeye girer girmez yine sövdürdüler bana ya. Sonra niye küfretti oluyor? İşte bu durumda karşılaş, geldi küfretme yani. Kimse kusura bakmasın, öyle efendisin sen, efendilik alakası yok yani bunun. Sinirine dokunuyor insanın. Geldik, Paraguay'dayız. Burası komple vergiden muaf alan dostlar. Buraları gezmek istiyorum. Zaten bir gün ayırdım buraya. Yani aldığınız ürünlerin vergisiz alabiliyorsunuz burada ha. Sinirlendirdi herif, dilim dönmüyor, konuşamıyorum ya. Video çekebilirsem dükkanların içinde filan fiyatları gösteririm ama çekemezsem de gezeriz sokakları. Hola, buenas. Hostel ne kadar uzakmış arkadaş. Yürü bitmedi ya. Felaket bir nem var ya, sırılsıklam üstüm başım. Öyle bir terledim ki. Damlıyor böyle artık ter. Fena bir sıcak var. Fena bir sıcak var. Mahvoldum ya. Şuradan karşıya geçeceğim. Dayı durun geçeyim ya, kurban olayım, zaten yokuş yukarı yürüdüm hep. Hostele geldim dostlar. Hummingbird hostelde kalacağım. Oh be, yoruldum. Kalacağım oda burası. Bu yatağı aldım. Oda bomboş. Akşam bir kişi gelecekmiş sadece. Yani odada 2 kişiyiz. Şöyle göstereyim. Burası mutfak. Burası da ortak alan. Şurada barbekü var. Gözüküyordur belki. Şöyle göstereyim ama kullanışta mı? Kullanılıyor mu? Evet, kullanılır ya. Burası da sanırım burayı işleten ablanın kaldığı ev. Onun ailesinin evi. Böyle bir hostelde kalacağım. Gecelik 9 dolar. Artı 1 dolar vergi yazıyordu. Bazen o vergiyi almıyorlar, bazen alıyorlar ama düz hesap 10 dolar diyeyim ben. Sadece birazcık uzak ya. Yani tatlı bir yere benziyor ama birazcık uzak maalesef şehirden. Burada da tuvalet, banyo var. Bir duş aldım, kendime geldim. Attım kendimi sokaklara. Yağmur başladı ben hostelden çıkarken. Sağ olsun hostelin sahibi abla şemsiye verdi bana. Oo, ne güzel kokuttun abi be. Ne güzel kokuttun be. Hola. Bu salondan geçtiğim abi var ya, belinde çanta vardı. Öyle bir sürü insan göreceğiz. Bak köşede oturuyorlar mesela şemsiyenin altında. Şöyle atayım kendimi yolun karşısına, göstereyim. Onlar para bozuyorlar dostlar. Siz nakiti veriyorsunuz. Bak arabada değiştiriyor hatta, bak abi görüyor musun? Oturuyorlar burada. Bak hatta burada da değiştiriyor. Para bozuyorlar. Oh, elde bir sürü nakit var. Burada nakit bozabilirsiniz ama dikkat edin. Ben biraz önce bankadan para çektim. Zaten çok fazla para harcamayı düşünmüyorum burada. Çok da kalmayı düşünmüyorum. O yüzden
Nakitte bozmak istemedim. Cebimde birazcık nakit var. Onu bozmak istemedim. Şu an dünyanın en büyük 3. serbest bölgesindeyiz dostlar. Paraguay'ın Ciudad del Este şehrindeyiz. Doğu'nun şehri ya da Doğu şehri olarak da çevirebilirim. Dünyanın en büyük 3. serbest bölgesiymiş burası. Ne demek serbest bölge? Vergiden muaf alan. Yani buradan satın aldığınız şeyler vergiden muaf. O yüzden insanlar Brezilya'dan sık sık buraya geliyorlar, alışverişlerini yapıp tekrardan Brezilya'ya dönüyorlar. Özellikle elektronik alacak kimseler Paraguay'a kadar bekliyor. Paraguay'da alışverişlerini yapıyorlar. Mesela ben eğer Şili'de soyulmasaydım biriktirdiğim parayla burada kendime telefon ve kamera ekipmanı, mikrofon vesaire bir şey almayı düşünüyordum ama maalesef paramı çaldırdım. O yüzden şu an için bir şey alamayacağım. Ama eğer izin verirlerse sizlere fiyatları göstermek istiyorum burada. Bakalım vergiden muaf alanda ne kadara satıyorlar. Oo, her yerde nakitler konuşuyor. Buranın para birimi Guarani. 1 dolarda ne kadar yapıyor? Şuradan göstereyim hemen. 7350 yazıyordu yanlış görmediysem. Değiş lan. Heh, aynen 1 dolar 7350. Euro da 7550'ymiş. Paraguay Guaranisi. Ben düz hesap 7500 olarak hesaplayacağım. Ha, burada da varmış ya, boşu boşuna bekledik orada. Burada da 7330. Tabi sokakta değiştirirseniz pazarlık yapma şansınız var ve daha yükseğe bozma şansınız var. Yolun karşı tarafında, bu kaldırımda bir sürü seyyar satıcı var. Ve şemsiyemle insanlara vurmadan geçeyim. O ne ya? Takma popo satıyorlar. Karşı tarafta bir sürü böyle dükkan var. Seyyar satıcılar da var. Böyle dönerciler de var. Ondan sonra farklı yiyecekler de satıyorlar. Tavuk şişçi abi mesela çok güzel kokutmuştu sokağa. Ama birazdan yiyeceğim, ben şimdi yemeyeceğim. Burası şehrin merkezi. Şey gibi hissettim buraya geldiğimde. Yani sanki böyle açık bir pazar gibi şehrin bir kısmı. Ki hakikaten öyle ya. Hani gibisi fazla. Bakın karşıda sınır var. Geldiğimiz kısım. Nehrin diğer tarafı Brezilya. Her gün binlerce insan gelip buraya alışverişini yapıp geri dönüyormuş Brezilya'ya. Tabi turistler de dediğim gibi gelip buradan elektroniklerini alıyorlar. Sadece turistler değil, Brezilyalılar da öyle yapıyorlar. Böyle mototaksiler var. Mototaksilerle seyahat edebilirsiniz şehrin içerisinde. Böyle taksiler var. Dolmuşlar var ve otobüsler var. Toplu taşımayı bunlar sağlıyor. Ne kadar bilmiyorum. Henüz binmediğim için sadece gösteriyorum neler var diye. Bunun dışında Uber ve Bolt isminde 2 tane uygulama var. Onları da burada kullanabilirsiniz. Oradan da motor çağırabilirsiniz. Taksi de çağırabilirsiniz. Tamamen bütçenize kalmış. Feci sağanak başladı. Feci sağanak başladı. Kendimi bir dükkana atsam gezeceğim orayı da. Mega elektronik diyor. Abinin terlik habire çıkıp duruyor. Abla çok eğleniyor ya. Mejor, sí. And how much iPhone 15 Pro Max? Pro Max. Yes, 1 tera. 1 tera. $1.745 Dolar. iPhone 15 Pro Max 1 terabayt 1745 dolarmış. Solo efectivo, no? So efectivo, card, Karttan mı? Ah, okay. Oh, perfect. And 1310. 1310 dolar 256 GB'tı. Es posible comprar online? No, hasta hoy no. Paris Shopping isminde bir alışveriş merkezine geldim şimdi. Burada gördüğüm yerlerde ufak ufak sormaya başladım. Buradaki abiye sordum fiyat. Diğer dükkana yönlendirdi beni. İkisi farklı fiyat verdi. Neden bilmiyorum. İlk sorduğum dükkanda iPhone 15 Pro Max'a ne kadar çıkarttı? 1650 dolar çıkardı. Diğeri de 1745 dolar çıkardı. 1 terabayt iPhone 15 Pro Max bütün renkleri için aynı fiyatı çıkardılar. 100 dolar bir fark oynadı arada. Neden bilmiyorum. Yo quiero preguntar iPhone 15 Pro Max 1 tera. 1 tera, voy a ver si tengo, ¿está bien? Sí, ¿cuánto cuesta? Dale, 1 tera. $1.720. 1720. 20. Sí, 15 Pro Max de 1 tera. Buraya da bir yazalım da. ¿En qué moneda querés ver? 1720 dólares. Solo efectivo, ¿no? Puede ser en tarjeta internacional, puede ser
reales, dólares. Ah, ok. ¿Cuánto vale normal? Solo, Solo iPhone 15. solo iPhone 15. 15 Pro Max, ¿verdad? No Pro Max, solo Sí, iPhone solo 15. iPhone ¿Cuánto vale? Ya te veo. 512 cuesta 990 dólares. Aa 990. Sí. 990 dolarmış. iPhone 15 512 GB. Muchas gracias. ¿Vale, señor? Şöyle şemsiyemizi de alalım da. Burada başka şeyler de var. Mesela burada teleskoplar var. Fiyatlar yazıyor mu? Yazmıyor. Dürbünler var. Burası video çekmeme izin verdi. Paris Shopping isminde bir yere geldim şimdi. Buradan izin aldım. Sağ olsunlar izin verdiler video çekmeme. Nakitle ve kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Dolar, real ya da buranın para birimi Guarani ile ödeme yapabiliyorsunuz. Ama fiyatlar yazmıyor ya. Mesela bu dükkanlardan bir tanesi. Neymiş adı? Matrix. İzin verdikçe dükkanlar çekmeye çalışacağım. İzin vermezlerse fiyatların fotoğraflarını çekmeye çalışacağım ya da akılda tutacağım fiyatları. Sizlere kendim bizzat aktaracağım. Paris Shopping burası dostlar. Zaten elinizi atsanız ucuza telefon satan yere denk geliyorsunuz. Sadece güvenilir bir yer olmasına çok dikkat edin. Yani her yerden alışveriş yapmayın diyorlar. İçeride çok fazla fiyat soramadım. Kamera açtırtmadılar yani. Ben fiyatı sordum da kamera açtırtmadılar. Hola. Gracias. O yüzden birkaç şeyin fotoğrafını çektim. Size fotoğraflara bakıp fiyatları söylemek istiyorum. Bakalım onların fiyatları nasılmış. DJI Mavic 3 Pro'nun fotoğrafını çektim. 2250 dolar. GoPro 12 Black 430 dolar. iPhone 14 Plus 512 GB 1245 dolar. iPhone 14 Pro 1 TB 1219 dolar. iPhone 15 Pro Max 1 TB 1749 dolar. Bir tane daha iPhone 15 Pro Max çektim. Bunun rengi farklı 1855 dolar. iPhone 15 Pro Max 256 GB 1319 dolar. iPhone 15 Pro 1695 dolar. Kaç GB'mış? 1 TB'mış. Fiyatlar böyle dostlar. Fotoğraflarını da göstermek istedim sizlere. Belki inanmayanlar olur, uyduruyorsun diyenler olur. Bir kanıt niteliğinde. İnşallah görünüyordur tabii kamerada. Sadece telefonları merak ediyor insanlar. O yüzden telefon ağırlıklı çektim fotoğrafları. Bir de işte drone çektim. Ondan sonra GoPro kamerasını çektim. Anlayacağınız fiyatlar bu şekilde. Bir sürü ürün var. Yani sormaya kalksam size, anlatmaya kalksam fiyatları saatlerce sürebilir bu video. O yüzden hani alkolünden parfümüne, kıyafetinden elektroniğine, dolabından komodinine, havlularından yastıklarına bir sürü ürün var. Doğal olarak ben de sadece en çok merak ettiğiniz iPhone 15 fiyatlarını sormak istedim. Fiyatlar bu şekilde. Bir de burada Mega Shopping var. Burası da güvenilir diyorlar ama yani geldiğinizde sorun. Alacak olursanız sorun, hangisi güvenilirse oraya gidin direkt. Daha önceden birisi alışveriş yapmışsa özellikle burada onların yönlendirmesi her zaman iyidir. Yağmur da bir sağanak indiriyor bir duruyor. Bir indiriyor bir duruyor. Şehir bayağı kasvetti ya. Bayağı kasvetti. Bayağı da pis, kirli yani. Öyle çok temiz olduğunu söyleyemem. Bayağı pis bir şehir. 320 bin nüfusu varmış aşağı yukarı. Ha, sınır bu tarafta kaldı. Ben böyle yukarı doğru çıkacağım şimdi. 320 bin nüfusu varmış aşağı yukarı. Şu motorlara dikkat. Bu bölge ülkeye çok ciddi bir gelir kazandırıyor dostlar. Yani dünyanın en büyük 3. serbest bölgesi Paraguay'da. Paraguay Brezilya sınırında. O yüzden önemsiyorlar burayı. Ama şehir bayağı bir mahvolmuş vaziyette yani. Şehri pek önemsediklerini söyleyemem. Ha, burada da dolmuşlar kalkıyor. Burada çok fazla Asyalı nüfusu varmış. Bunun dışında Arap nüfusu, İtalya'dan göçenler, Avrupa'dan göçenler. Yani anlayacağınız Brezilya'nın diğer tarafı gibi birazcık renkli bir şehir burası. Yalnız internette şöyle bir şey okudum. Bu arada baksanıza sular nasıl sıçrıyor buraya. İnternette şöyle bir şey okudum. Hizbullah Arjantin'deki Yahudilere karşı operasyon düzenlemek için burada bir yapılanma kurmuş sözde. Burada bir yani hücre evi falan diyorlar ya, öyle bir yapılanması varmış sözde. Hatta El-Kaide'nin de öyle bir yapılanması varmış burada sözde. Ama bunlar kanıtlanmamış iddialar. Böyle söylüyorlar. İnternette yazan bu yani, birkaç yerde okudum. O yüzden söylüyorum sizlere. Bunun dışında tehlikeli bir şehir olduğunu söylüyorlar buranın. Yani çok fazla para döndüğü için. Bunun dışında uyuşturucu ticareti, insan ticareti, organ, bilmem ne, yani ne ararsanız bütün pislikler burada varmış. İnternette bir iki yerde okudum, böyle kanım dondu yani. Hiç öyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Şöyle bir ara mahalleye daldım. Yürüyorum da yağmur başladı yine ya. Kablolara baksanıza. İnşallah çarpılmayız. Yağmur da yağıyor. Bazıları aşağıda sarkmış.
Fena bir hareketlilik var. İnsanın başı dönüyor yani. Her yerde bir şeyler oluyor. İnsanlar oradan oraya koşturuyor. Bir şeyler taşıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Sürekli bir yerlerde bir para değiştiriliyor. Garip bir yer ya. Hakikaten garip bir yer yani. Şöyle bir dönerci buldum dostlar. Bir şeyler atıştırayım yoksa düşüp bayılacağım. Daha hiçbir şey yemedim. İlk yemeğim bu. İsmi El Sultan. Lübnanlıymış buranın sahibi. 22.000 guarani yapıyor. O da ne kadar? 3,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Yo, 3 dolar civarı yapıyor ya, aynen. Daha az. Ekmeği biraz sert sadece. O kadar çok dönerci gördüm ki dedim bari döner diyeyim. Yanında böyle sarımsaklı bir sos getirdiler. Sınırdaki trafiğe bakar mısınız? İnsanlar alışverişlerini yaptı. Burada çalışan varsa çalıştı, günü bitirdi. Artık saat 5'i geçiyor, o yüzden evlerine dönüyorlar. Buradaki dükkanların çoğu 3.30-4 arası kapanıyormuş dostlar. Birçoğu 3.30'da kapanıyormuş. Bazıları 4.30'a kadar devam ediyor ama geneli 3.30-4 arası kapanıyor. Bilginize. Bayağı bir trafik var. Bakar mısınız şuraya ya? Oh 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 da nereye kadar gidiyor araçlar. Şuranın haline bak. Pislik içerisinde. Vallahi tam bir kaos şehir ya. Tam bir kaos şehir. Olması gerektiği gibi ama yani böyle vergiden muaf bir alan olursa insanlar gelir, torba torba alışverişlerini yapar, evlerine döner. Bir de feci bir yağmur yağdı bugün. Ara ara yağdı durdu, yağdı durdu. O yüzden böyle kirpas daha da bir insanın gözüne batıyor. Ben de habire bu çevrede dolaştım çünkü yapacak bir şey yok. Normalde hidroelektrik santraline gidecektim. Bir önceki videoda bahsetmiştim, şimdi de söyleyeyim. Dünya üzerindeki en büyük hidroelektrik santrali burada. Brezilya Paraguay arasındaki bir barajda. Itapúa barajıydı galiba. Brezilya'daki elektriğin yaklaşık %15'ini karşılıyormuş o baraj. Paraguay elektriğinin de yaklaşık %86'sını karşılıyormuş. Paraguay tarafında ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Size tur yaptırıyorlar. Brezilya tarafında para ödemeniz gerekiyor. Buradakine gideyim diyordum. Abla şey dedi hostelde. 2.30'da kapanıyor dedi. 3.30'da da bu serbest bölge kapanıyor dedi. Birinden birini seçeceksin dedi. Vallahi dedim video çekeceğim abla. O yüzden serbest bölgeye gideyim. Hem şehrin merkezi burası yani. Curcuna burada. Burayı göreyim istedim. O yüzden buraya geldik. Orayı kaçırdık maalesef. Aklımda aslında eğer yağmur yağmasaydı burayı hızlı gezip Arjantin, Paraguay, Brezilya sınırına gitmek vardı. O 3 sınır, 3 kara parçasını göreyim istiyordum. Sizlere de göstereyim istiyordum ama yalan oldu. Julio. Hola, buenas. Está un poquito sucio por la lluvia. Oh, okay. La lluvia. Ah, okay. ¿Está bien? Okay. Dostlar uygulamadan motor çağırttırdım döner yediğim abiye. Dedim ki abi benim için bir motor çağırır mısın? Hostelin oraya döneceğim. Uygulamayı bir görmek istedim. Hem en uygun böyle gidiyor, en hızlı böyle gidiyor. Otobüse binecektim normalde. Abi birazcık karışık dedi. Motorla git dedi. İyi dedim, ben de uygulamayı görmüş olurum. Bindim şimdi motora. 10.600 guarani. O da 1,5 dolar yapıyor. 4 kilometre yol gideceğiz beraber. Ben de Bolt olmadığı için abiden rica ettim. Sağ olsun çağırdı. Muchas gracias. Ciao. Bankaların olduğu yere geldim şimdi. Benim hostel de şu McDonald's var ya ileride. Onun hemen arkasında sokakta kalıyor. Göstermiştim galiba sokağı, yine gösteririm. Banco Atlas'tan para çektim ben geldiğimde. 25.000 guarani yani 3,5 dolar civarı bir komisyon aldı. Burada Western Union var. İşte Continental Bankası var. Var. Tigo bu hatçı. Hat satıyor. Western Union olması güzel bak. Atıyorum kendinize bir şeyler almak istediğiniz elektronik, havale yapmak istediğiniz, çünkü büyük paralar gerekiyor.
kendinize banka üstünden Western Union üzerinden para gönderebilirsiniz. Tabii komisyonu olacaktır birazcık çünkü yani 2000 dolar civarı para gönderme durumu olabilir. Ama her türlü şeyden avantajlı olur diye düşünüyorum. Gerçi bir bakmak lazım. Bankadan böyle sürekli para çeksen günlük limite takılırsın. Her türlü avantajlı olur diye düşünüyorum ya Western Union. Ama siz yine de bir bakın, bana çok güvenmeyin. Ne diyor? Fiskalya Regional. Aa, savcılık varmış. Hostelin tam karşısında savcılık var. Köyümüze döndük. Kameramızı düzeltelim. Videonun sonunda da sizlerle Paraguay parasını paylaşmak istiyorum. Hep Uruguay ile karıştırıyorum ya. Guay ya. Paraguay. Neydi paranın ismi? Guarani. Şöyle göstereyim paranın adını. Okunuyor mu? Okunuyordur diye düşünüyorum. Guarani. Bu elimdeki 2000 Guarani 1 dolar 7500 Guarani yapıyor. Hemen hemen öyle hesaplayacağım ben. Bu 2000 Guarani dostlar. Şöyle önü, şu da arkası. En küçük kağıt para. 5000 Guarani var. Yaklaşık 1 dolar yapıyor. Şöyle göstereyim sizlere. 1 dolardan biraz fazla yapan 10.000 Guarani var. Şöyle göstereyim. 20.000 Guarani. Yaklaşık 3 dolar civarı. Şöyle kameramızın ışığını da açalım. Bu da 100.000 Guarani. Sanırım en büyük para bu. Ben bankadan çektiğimde 100.000 verdi. Bankanın içerisine girdim, rica ettim. Bir 100.000'lik sakladım size göstermek için. Geri kalanlarını küçük para rica ettim. Genelde öyle yapıyorum. Banka çok büyük kağıt para verince tak 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 içeriden sağ olsunlar hemen hızlıdan hallediyorlar. Paralar bunlar. Bu da 15 dolar civarı bir şey yapıyor aşağı yukarı. En büyük para. Paraguay'ın ilk günü birazcık hareketli geçti. Bol yağmur yedim. Böyle kaosun içerisinde kaldım. Yürüdüm ettim bilmem ne, fiyat sordum derken birazcık beklediğimden monoton geçti açıkçası. Ben diğer yerlere giderim diye de düşünmüştüm ama yağmur birazcık planımı etkiledi. O yüzden yağmurda gezmeyi sevmiyorum. Yoksa tabii ki yağmuru seviyoruz yani, muhtacız yağmura, suya muhtacız ama geziyi bayağı bir etkiliyor. Sokakta kalanları etkiliyor, sokakta çalışanları etkiliyor, trafiği etkiliyor, her şeyi etkiliyor yani. Ve buranın yağmuru da bir garip, birden böyle bir sağanak bastırıyor. Kanalizasyonlar falan patlıyor, bir şeyler oluyor. Kaos. Değişik bir şehirde. Gördüğünüz gibi serbest bölge. Herkes alışveriş yapmak için geliyor. Başka da bir numarası yok açıkçası. Ben de o yüzden uğradım. Sizlere de göstermek istedim. Ve gösterdiğimi düşünüyorum en azından. Biraz yoruldum yani. Çünkü çok fazla içeride kaldım yağmur olduğu için. Dükkanların içinde kaldım. Işıklar mal yaptı beni. Hiç sevmem AVM ve dükkan gezmeyi. Mal oldum. Fiyatlara falan da baktım. Ekstra fiyatlar da buldum. Zaten çoktan o işte Mac fiyatları falan da gördüm bu arada. Hatta söyleyeyim videonun sonunda ya. Ben koymuşumdur da videonun içerisine. Şimdi de söyleyeyim. DJI falan gördüm çünkü. Drone buldum. Onların fiyatlarına baktım. Mesela ne bulmuşum burada? MacBook Pro bulmuşum. 13 inç. Ne kadarmış? 1145 dolar. 2022 model. M2 işlemcili. MacBook Air var. 2020 model. 900 dolar. JBL'in bir tane ne diyor? Clip 4 diyor. 40 dolar. Ses şeyi. PlayStation 5 bulmuşum. 565 dolar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar Türkiye'de fiyatları nasıl bilmiyorum. Yazarsanız beraber kıyaslarız. Ama en çok iPhone merak edildiği için bir tek iPhone'a odaklandım. Dürüst olmak gerekirse. Ve Türkiye fiyatında neredeyse yarı yarıya ya. O yüzden böyle yerlerden almak mantıklı. Keşke beni soymasalardı. Ben de şu an iPhone 15 Pro Max 1 TB alıyordum. Allah kahretsin, o parayı biriktirmiştim. Hatta fazlasını biriktirmiştim. Neyse, adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda daha detaylı Paraguay hakkında biraz daha böyle bilgiler verdiğim bir video olur diye düşünüyorum. Ciao. Koleksiyona bir para daha ekledik. Güzel. Bu arada Venezuela, Surinam, Guyana ve Fransız Guyana'sı hariç Güney Amerika'daki bütün ülkelere ayak basmış bulunuyorum şu an. Hakikaten ha. Venezuela çok pahalı diye gitmeyeceğim. Diğerlerine de zaten onlar da pahalı ve vize filan istiyor, o yüzden gitmeyeceğim.
Bir de Meksika'ya gitmedim. Onun dışında 5 ülke hariç Orta Amerika, Güney Amerika komple gezmişim ben. Yeah, that's no worries. Vay be. Şu an fark Is ettim. there a restaurant nearby to eat? Yes.